Herkese merhaba. Bu videomda sizlere biseksüellerin maruz kaldığı ayrımcılık ya da bilgisizlik içeren sorulara, yargılamalara değineceğim. Şimdi en klişe olanla hemen başlayalım isterseniz. Bu geçici bir süreç. Senin kafan karışık, arayıştasın. Cinsel ve romantik yönelimler evet bazı kişiler için değişken olabilir. Ama bir biseksüele kimliğini henüz bulamadın, sonunda ya eşcinsel olacaksın ya da heteroseksüel demek bir fobidir. Biri size benzemiyor, aynı şeyleri tercih etmiyor diye yanlış bir şey yapmıyordur. Sadece sizden farklıdır. İster heteroseksüel olun, ister eşcinsel. Biri size kafan karışık, doğru yolda değilsin dese ne hissederdiniz? Sizin tepkiniz ne olurdu? Niye bir tarafı seçmiyorsun? Hayat siyah beyaz değil arkadaşlar. Bir biseksüele eşcinsel ya da heteroseksüel olmayı diretmek yerine kendisinin hem eşcinsel ve hem heteroseksüel arzuya ve hatta belki de çok daha geniş bir arzu deneyimine sahip olduğuna uyanmak gerekiyor. Yani bir biseksüel elma ya da armut arasında kararsızlığa düşmüyor. Hem elmayı hem de armudu alıyor ve belki de bambaşka meyveleri. Kendisini kısıtlamıyor ama insanlar bir biseksüelden kendisini kısıtlamasını istiyor. Buna monoseksizm deniyor. Yani sadece bir cinsiyet ile ilişki yaşama dayatması. Her cinsiyetten insanı aynı anda mı arzuluyorsun? Ben biseksüel değilim ama birçok biseksüelden şunu duydum ve gördüm. Bir biseksüelin bazen bir cinsiyete ya da cinsiyetsiz birine yönelimi daha fazlayken başka zamanda diğer bir cinsiyete ilgisi fazla olabiliyor. İlla kafamızda ilginin her daim %50-50 bölündüğünü düşünmemeliyiz biseksüel birisi için. Gaysin ama kendini itiraf edemiyorsun. Arkadaşlar gay olmak utanılası bir durum değil ki bir insan biseksüelim deyip paçayı yırtsın. Hissettiğini paylaşıyordur sizinle. Niye bir başkasından hep daha iyi bildiğimizi zannediyoruz? Hem de onun adına. Ah, doyumsuzsun. Bir cinsiyet yetmediği için diğer cinsiyetlere de sulanmıyor biseksüel birisi. Ayrıca biseksüel birinin aklı fikri sürekli sekste midir cinsiyet ayırmadığı için? Nasılsa seçenek bol, menüdeki her şeyden tadalım mı diyordur. Kesin. Ama şu an bir kadınla birliktesin. O zaman lezbiyen olmuyor musun? Bir biseksüelin aynı anda hem kadın hem erkek ya da non-binary birisiyle mi sevgili olmasını bekliyorsunuz? Bazı biseksüeller için zaman zaman belli bir toplumsal ya da biyolojik cinsiyete çekim daha ağırlık kazanıyor. Ve bu durum o kişiyi daha az biseksüel yapmıyor tabii ki. Tüm cinsiyetlerle birlikte olmadıysan nasıl biseksüel olduğunu düşünüyorsun? İlk duygusal ve cinsel birlikteliğini yaşayana kadar bir heteroseksüelin cinsel yönelimini sorguluyor muyuz? Mesela 16 yaşında ama henüz deneyimi olmayan ve kızlardan hoşlanan bir erkeğe sen henüz bir kızla beraber olmadın, o yüzden hetero değilsin mi diyoruz? Arzuların ve duyguların ispatı için icraat gerekmez. Çünkü bazı şeylerin sadece zamana ihtiyacı vardır. Dikkat çekmek, farklı gözükmek için biseksüelim diyorsun. Evet, insanlar dikkat çekmek için vegan, ateist ya da biseksüel oluyor çünkü rahat batıyor onlara. Bunu söyleyebilen kişi heteroseksüelse seçsin bakalım eşcinsel bir deneyim yaşamayı. Öyle şak diye insanın içinden geliyor mu böyle hisler? Görsün. Kimse bile isteye ayrımcılığa uğrayacağı bir kimliği seçmez. Şimdi biz sevgili olursak sana yetebilir miyim? Tek eşli ya da açık ilişki yaşama seçimlerine göre değişir tabii durumlar. Tek eşli bir ilişkide biseksüel olan partner size bağlılığını ifade ediyorsa o zaman sizin varlığınızla tatmin olduğunu size söylemiş olur zaten. Herhangi bir endişe taşıyorsanız bunu açık açık konuşmalısınız biseksüel sevgilinizle. O zaman herkesi arzuluyorsun. Bir heteroseksüel kadın otobüse bindiğinde örneğin gördüğü her erkeği arzulayabilir mi? Elbette hayır. Peki bir biseksüel kadın otobüse bindiğinde gördüğü herkesi isteyebilir mi? Elbette evet. Şaka. Herkesin farklı beğeni kıstasları var. Her şey tabii ki fiziksel çekim ya da beğeniden ibaret değil. Bu arada herkesi arzulayan biri varsa dünya üzerinde ve o kişiyi tanıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bilirsiniz herkes biseksüel doğar diye meşhur bir psikanalitik varsayım vardır.
Bu cümle bana daha çok herkes cinsel ve duygusal anlamda her şeye çekilim yaşamaya potansiyeliyle doğar ve zamanla tonla farklı sebepten dolayı da bu potansiyel değişir demek gibi geliyor aslında. Cinsel yönelimlerin neye nasıl yöneldiği hala bir muamma. Önemli olan zaten neden bulmak değil, dileyenin dilediği insanla aşkını, cinselliğini yaşayabilmesi, bundan dolayı saygı ve kabul görmesi, hukuk önünde de eşit olması ve kanunlar tarafından korunmasıdır. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve herkese sevgiler.